Hocanın bu akademiye tanıklık adı altında bizim yani pek çok sanatçıyı topladıkları bir kitabımız vardır. Yani 3 tane dekoratif sanatlar, mimarlık bölümü ve resim bölümü diye ayırdıkları. Orada bizim hocamızın da işte bir söylediği şey var. Mesela der ki işte estetik dersi vardı. Sınav yapılıyordu. Bir perde tasarlayın ama perdenin üstündeki desen top mu olsun, tül mü olsun? Yani şimdi diyor bu kadar diyor absürt, bu kadar saçma bir soruyu işte sanat eğitimi alan çocuklara niçin sunuyorsunuz? Şimdi yıllarca o yüzden hep bu felsefenin peşinde koşmuşumdur. Mutlaka felsefe öğrenin, mutlaka düşünün. Yani düşünmek en önemli eylemlerden biri. Buna çok rahatsız olduğunu söylerdi. Mesela gittiğinde İtalya'da bu tiyatro dekorları ile ilgili de bir alanda çalışma yapmış. Biraz oradan da bilgi sahibi olmuş. Ve sahne görüntü sanatları bölümünün mesela kurulmasına sebep olmuştur. O zaman bizim yine iç mimarlık bölümünden mezun Dodo derdik ama rahmetli Erdoğan Aksel hocamız bizim e, hatta ilk projelerden bir tanesi öğrenciliğimizin 2. yılında galiba e, onun evinin bir çalışması yani evinin röleve ve restorasyonu ile ilgili bize bir şey vermişlerdi. İşte Erdoğan Aksel'in evine gideceksiniz falan diye. Dragos diye bir sahil şehri var İstanbul'a yakın. Oradaydık. Şimdi Erdoğan Aksel'e bu sahne görüntüleme ile ilgili çalışmalar yaptırıyor. Mesela o sırada aklına ilk gelen kitap neyse onu orada tasvir etmiş ve çok yüksek bir not almış Sadun Hoca. Gelip bize de derdi ki işte ya sahne tasarımı da bir iç mimarlığın işidir. Çünkü dekor yapma çok önemli. Ama sonra bunun branşlaşması gereken bir alan olduğunu düşünüp kendisi bakın hani diğerleri açgözlülükle aman bu bölüm kurulmasın derken Sadun Hoca kendi bünyesinden hocayı ayırıp e, der ki işte sahne görüntüleme ayrı bir bölüm olsun, iç mimarlık ayrı bir bölüm olsun. Derken bir yurt dışı kaynaklı müthiş bir fotoğraf sergisi akademiye geliyor. Hoca o sırada akademi başkanı pek çok sergiyi de bu arada reddediyor. Yani ben diyor beğenmedim bunlar sergilenmeyecek. Okulun 2 sergi alanı var. Biri Mimar Sinan Salonu, biri Osman Hamdi Salonu. Salona kabul etmiyor mesela o sanatçıları. Ama bu fotoğraf sergisi geldiğinde onlar Amerika'ya dönecekken tabii çok fazla yol masrafı da olmasın diye o baskıları bırakıyorlar akademide. Bunu düşünüyorlar, taşınıyorlar. Diyorlar ki ya bu fotoğraf da çok önemli bir şey. Bir fotoğraf bölümü olsun. Bir enstitü kuralım. Hatta Aragüler'den yardım istiyorlar. Aragüler diyor ki ya fotoğraf bir sanat değildir ki. Fotoğraf o anı tutmaktır falan. Yok dedi diyorlar ne olursa olsun sen bize yardımcı ol. Ve böylece bu fotoğraf enstitüsü yine hocamız sayesinde akademiye kazandırılıyor. Sonra hatta grafik bölümünün bir dersiydi bu. Yine o derslerden bir tanesi mesela ipek kasnak üstüne serigraf baskılar yapılması. O da Süleyman Saim Tekcan Hoca. Geliyor kendi ipek kasnaklarıyla bugün İMOGA'nın sahibidir. Ona diyor sen de bir bölümde yer al. Mesela baskı teknikleri atölyesi oluyor. Sonra yine gece eğitimi veren uygulamalı endüstri sanatları yüksek okulu yani UESYO diye kısaltılan bu uygulamalı endüstri sanatları yani tamamen uygulamaya yönelik ama gece eğitim görsün çünkü çalışan öğrencinin katıldığı bir eğitim programıydı. Bu ismi de mesela Sadun Hoca bulmuştur ve bu bölümün de açılmasını sağlamıştır. Nişantaşı'nda özel tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu vardı. 1972'de devlet kurumlarına bağlanınca tabii Fındıklı'ya çok yakın olduğundan onu da akademiye bağlamışlar. Hoca onu da değerlendirmişti. Sonra kendisinin hep anılarında söylediği bir şey son derece demokrat bir insan. Dedim ya böyle lord gibi beyefendi, zarif bir insandır. Profesörlerin oy hakkı, söz hakkı var ama
Mesela doçentler veya yardımcı doçentler veya asistanlar hiç konuşamıyorlar. Ama üniversite senatosunda onlar aslında en tabandaki işleri de biliyorlar. Dolayısıyla mutlaka onların da söz hakkı olmalı. Hocamızın da böyle bir demokrat yanıyla onları da mesela dahil etmesi çok önemli bir konu.